Her şey o böceklerin bu bölgeyi istila etmesiyle başladı. Öncesinde yaşanan bir tuhaflık ya da bir işaret yoktu. Sadece o yaz, diğer yazlardan biraz daha sıcaktı. Ben o sıralar aileden kalma çiftlikte yaşıyordum. Çocukluğumun geçtiği, yıllarca boş kalmış o evi birkaç yıl önce onarmaya başlamıştım. O böcekleri ilk o yazın başlarında fark ettim. Önceleri birkaç taneydi. Kelebeğe benziyorlardı. Ama kelebek kadar zarif değillerdi. Kanatları kalın ve sertti. Üstleri mat bir gri ile kaplıydı. Dokununca sanki metal bir yüzeye parmak değdirmiş gibi bir his bırakırlardı. Yakından bakınca kabuklarının altında neredeyse taş gibi duran bir katman daha vardı. Uçarken çıkardıkları ses insanın içine işliyordu. Birinin kulağına çarptığında o tok ama tiksindirici tık sesi duyulurdu. Köyde kimse önemsemedi önce. Yazın ortaya çıkan değişik böceklerden biri sanıldı. Ama günler geçtikçe çoğalmaya başladılar. Kelebekten farklıydılar. Evet ama herkesin dilinde kelebekler olarak anılmaya başladılar. Gündüzleri görünmüyorlardı. Kimilerine göre gündüzleri ağaçların içinde, yaprakların arasında kümelenip bekliyorlardı. Hava kararınca ortaya çıkıyor, ışığa doğru akın ediyorlardı. Tıpkı sivrisinekler gibi. Evlerin pencerelerine dadanıyorlardı. Camların dış yüzeyinde öyle bir yığılma oluyordu ki içeriden bakınca dışarıyı görmek imkansız hale geliyordu. Pencerenin önüne bir avuç ışık sızsa birkaç saniye içinde onlarca kanat gelip o ışığı kaplıyordu. Açık bir pencere varsa içeri giriyorlardı elbette. O yüzden herkes pencerelerine sineklik taktırdı o yaz. Köyde akşamları kimse sineklik olmadan camını açmadı. Ama yine de kapı aralıklarından evlere girebiliyorlardı. Her yerden sızıyorlardı. Geceleri lambayı kapatıp otururken bile bazen kanatların cama çarpıp geri sekişini, ardından gelen o kuru sürtünme sesini duyardım. Ve her geçen gün o gri kanatların sayısının biraz daha arttığını fark ettim. Gün geçtikçe şikayetler artmaya başladı. Kısa sürede bütün köyü sardılar. Akşamları herkesin camları aynı manzarayı gösteriyordu. Gri kanatların arasında kaybolmuş bir manzara. Yoldan geçen arabaların farlarına bile akın ediyor, sürücüler için tehlike yaratıyorlardı. Köydeki herkes bu konu hakkında konuşuyordu. Bu kadar çoğalmaları kimseye normal gelmiyordu. Gündüzleri görünmüyorlar ama gece sanki yerden fışkırıyorlardı. Bir söylentiye göre bu kelebekler dışarıdan getirilmişti. Mahsule zarar verip köylüyü zarara uğratmak isteyen biri gübreyle ya da tohumla birlikte bu böcekleri toprağa karıştırmıştı. Hatta kimyasal bir deneme yapıldığını, bu böceklerin bir tür laboratuvar üretimi olduğunu söyleyenler bile vardı. Henüz tarlalara ciddi bir zarar vermemişlerdi. Ama o kadar çok çoğalmışlardı ki kimse bir iki hafta sonra ne olacağını kestiremiyordu. Sonunda şikayetler gitmesi gereken yerlere gitmiş. Bir sabah o eski ilaçlama araçlarından biri geldi köye. Evlerin önünden geçti. Bir süre herkes rahatladı. O gece pencerelerde yalnızca birkaç tanesi vardı. Bitti galiba. Nihayet şu pisliklerden kurtulduk diyorduk. Ama birkaç saat geçtikten sonra her yer yine onlarla doldu. Hatta sanki daha da artmışlardı. Bu, onların çok çabuk üreyip çoğaldığını ve basit bir ilaçlamayla ortadan kalkmayacaklarını gösteriyordu. İlaçlama birkaç gün devam etti. Ama birkaç saatliğine etkili oldu sadece. Daha etkili bir ilaçlama yönteminin uygulanması gerekiyordu. O gece bir sesle uyandım. Önce rüzgar sandım. Ama kulak kabarttıkça bu sesin bir uğultuya benzediğini fark ettim. Yerimden kalkıp pencereye yürüdüm. Camın üstü
tamamen o kelebeklerle kaplıydı. Üst üste yığılmışlardı. Uğultunun onlardan geldiğini anladım. Her gece o uğultu tekrar etmeye başladı. Her gece biraz daha güçlü duyulur oldu. Zamanla fark ettim. Gündüz bile kulaklarımın içinde o sesi duyar gibi oluyordum. Bazen sanki yerde yürüyor değil de o uğultunun içinde yüzüyormuşum gibi hissediyordum. Köy sanki yavaş yavaş onlara ait olmaya başlıyordu. Sonra başka şeyler başladı. O aralar bahçedeki çardağın onarımıyla ilgileniyordum. Tahtalar eskimiş, bazı yerler çivilerinden ayrılmıştı. Kapının önüne dün akşamdan çekici, testeremi, birkaç vida kutusunu bırakmıştım. Eğilip aletleri elime aldım. Ama birden duraksadım. Elimdeki çekişle ne yapacaktım diye düşündüm. Etrafıma baktım. Neden dışarı çıktığımı, ne yapmak istediğimi bulmaya çalıştım. Sonra elimdeki çekiçle bahçeyi turlamaya başladım. Evin arkasına geçtim. Çitin oraya kadar yürüdüm. Bir süre öylece durdum. Ve birden gözüm çardağa takıldı. O anda hatırladım. Doğru ya, çardağı tamir edecektim dedim kendi kendime. O birkaç dakikalık boşlukta aklım sanki kopup gitmiş gibiydi. Başta yorgunluktan sandım. Sonra hemen yan tarafımda oturan komşum İsmail çıktı bahçeye. Konuşurken sabah babasının bir anlığına kafasının gittiğinden bahsetti. Adam birkaç dakika boyunca kimseyi tanımadan boş boş bakmış. Sonra kendine gelmiş. Ne diyeceğimi bilemedim. O gün içinde konuştuğum herkes farklı şeyler anlattı. Bir komşunun küçük oğlu gece ateşlenmiş. Sabaha kadar sayıklamış. Bir başka kişi ise nefes alamamaktan şikayet ediyordu. Sanki göğsüne biri oturuyormuş gibi. Köyde konuşulanları duydukça içime bir huzursuzluk çöktü. Herkes bir salgın ihtimalinden şüpheleniyordu doğal olarak. Belki kelebeklerden yayılan bir tür mikrop ya da ilaçlamadan kaynaklı bir zehirlenme. Ama buna dair bir bulgu çıktığını duymadım. Gün geçtikçe tuhaflıklar artmaya başladı. Her yerde bunlar konuşuluyordu. Köy kahvesinde oturduğumuz bir gün ağaçların sallanmasından bahsediyorlardı. Rüzgar esmiyor ama ağaçlar yine de sallanıyor diyorlardı. O akşam eve dönerken ben de fark ettim. Yolun kenarındaki çitler bile hafifçe titriyordu. Rüzgar yoktu. Uğultu ise toprağın altından geliyor gibiydi. O gece uğultunun baskınlığından dolayı uykumdan uyanıp durdum. Gözlerim aralanıyordu. Fakat üzerimdeki ağırlıktan dolayı tam anlamıyla ayılamıyordum. Sabah kalktığımda uyku arasında gözlerimi aralayıp dışarıdan gelen uğultunun kulaklarıma dolduğu birkaç kesit hatırlayabildim sadece. O gün işime gücüme bakmaya çalıştım. Çardağın onarımıyla ilgilenmek için bahçeye çıktığımda malzemeleri kapının önünde bulamadım. Çekiç ve birkaç çiviyi her zamanki gibi kapının önüne bırakmıştım ama yerlerinde değillerdi. Bahçeye çıkıp her yere baktım ama bulamadım. İlerleyen saatlerde çekiç istemek için İsmail'in bahçesinin önüne geldim. İsmail, içeriden getirdiği çekici bana uzatırken kendi bahçesindeki malzemelerin de kaybolduğunu söyledi. Sonraki günlerde başka şeyler de eksilmeye başladı. Bir testere, bir çaydanlık kapağı, bir küçük kürek. Sadece dışarıda bırakılan ufak tefek şeyler kayboluyordu. Bahçede bir şey bırakmamaya başladık. Birkaç gün sonra köyde kelebeklerin yuvalarının bulunduğuna dair bir şeyler söylenmeye başladı. Geceleri oradan garip bir parıltı geliyormuş. Baktıklarında orada toplanmış olduklarını görmüşler. Kimileri yuva diyordu, kimileri de yumurtladıkları yer olduğunu söylüyordu. Orayı ilaçlarsak kurtuluruz diyen de vardı, dokunmayın, daha beterini getirirler diyen de. Ben gidip görmedim. Birkaç gün boyunca bahçedeki işimle uğraştım.
Bahçenin bir yerinde toprakta sanki bir boru sokulup çıkarılmış gibi uzun bir delik vardı. İlk başta köstebek ya da böcek yuvası sandım. Ama her sabah bir deliğe daha rastlıyordum. Bazıları yeni açılmıştı. Bir keresinde elimle içini yokladım. Sanki dışarı doğru soğuk bir hava üflüyordu. O zaman aklıma kelebekler geldi. Köylüler o sırada dere ötesindeki yuvadan konuşurken ben bahçede bulduğum deliklerin ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Akşam olurken kelebekler yine etrafı sarmaya başlamıştı. Eve girmeden önce deliklerden birine doğru eğilip kulağımı yaklaştırdım. Akşamüstü etraf daha da sessizleştiğinden dolayı uğultu daha net duyulur olmuştu. Delikten kulağıma doğru dolan uğultuyu hissedince içim bir tuhaf oldu. Sanki yerin altındaydılar. Ertesi gün yuva dedikleri o şeyi de gördüm. O bölgeden geçerken kalabalığı fark ettim. Biri elindeki çubuğu uzatıp ileri doğru dokundurdu. Sonra herkes çığlık atıp geri doğru çekildi. Oranın bahsedilen yer olduğunu anladım. Yaklaştıkça kulağıma yine uğultu dolmaya başladı. İnsanlar toplanmış, ağaçların arasındaki sarmaşıkla kaplı duvara doğru bakıyorlardı. Kelebekler o bölgede toplanmış, tam anlamıyla oraya yığılmışlardı. İnsanlar yığına bakıyor, bazıları ellerindeki sopalarla yığına doğru yaklaşmaya çalışıyordu. Kelebekler bir anda kanat çırpıp havalanır gibi yaptı. Sonra yine aynı yere oturdular. O an güneşin ışığı tam üstlerine vurdu. Yığının içindeki eşyaları o zaman gördüm. Kaşıklar, çiviler, teneke parçaları, ufak metal eşyalar, hepsi birbirine geçmişti. Ve onların üzerinde bir örtü gibi o kelebekler vardı. Orada kendi çekicimi de gördüm. Ama nasıl olmuştu da bütün bunlar bu kadar farklı evden aynı yere gelmişti? İnsanlar kendi aralarında manyetik bir şey var burada diye söyleniyorlardı. Herkes şaşkın şaşkın bakıyordu. Uğultunun içinden geçerek oradan ayrıldım. Eve döndüğümde İsmail yan tarafta kendi bahçesinde toprakla uğraşıyordu. Ona doğru yaklaşıp henüz üzerimden atamadığım şokla gördüklerimi anlatmaya başladım. Bizim kaybolan eşyaların da orada olduğunu söyledim. İsmail şaşırıp gözlerini açtı. Sonra bir müddet düşündü. Sanırım ne söyleyeceğini bilmiyordu. Eliyle hemen önündeki deliği gösterdi. Çitin arka tarafında onun bahçesinde de delikler olduğunu gördüm. Benim bahçede de var. Ne olabilir ki bunlar diye sordum. Bilmiyorum der gibi bir ifadeyle yüzüme baktı. Elini boşluğa doğru salladı ve bir şeyler mırıldandı. Olayların garipliği kelimelerimizi de belirsizleştirmişti. Bazen bir şeyler söylüyorduk ama ne söylediğimizi kendimiz bile anlayamıyorduk. Toprak üzerinde oluşan delikler başka yerlerde de görülmeye başladı. Herkes bizim bahçede de var, benim de kapımın önünde var diye birbirine söylüyordu. Deliklerden çıkan uğultu ise kelebeklerin geceleri buralardan çıkıyor olma ihtimalini düşündürüyordu. Onları kapatmayı denedik. Ama başka yerlerde delikler oluşmaya devam etti. Birini kapatsak bir diğeri açılıyordu. Bunlar olurken farklı ilaçlama yöntemleri denendi. İnsanların şikayetleri ise artık tamamen psikolojik boyutlara taşınmıştı. Kabuslar görenler, sayıklayanlar, kendini kaybedenler. Topluca üzerimize bir lanet çökmüş gibiydi. Kelebekler ise arka planda bir şekilde yaşamamızın bir parçası olmayı başarmış gibi görünüyordu. Üstüne bir de gece kapılarının önünde bir şey gördüğünü söyleyenler çıktı ortaya. Bunun başta psikolojik bir etki olduğunu düşünmüştüm. Ama o gece fikrim değişti. Vakit
Epey geç olmuştu. Gece yarısı saatleriydi sanırım. Ben de duş aldıktan sonra yatmaya hazırlanıyordum. Giyinirken bahçeden sesler gelmeye başladı. Odada loş bir lamba yanıyordu. Onu kapatıp pencereye doğru yaklaştım. Normalde camın üzeri tamamen kelebeklerle kaplı olurdu. Ama sadece birkaç tane olduğunu gördüm. Pencereyi açtığım sırada yan bahçede İsmail'i gördüm. Yanındaki oğlunu içeri gir diyerek gönderdikten sonra bana doğru baktı. Sonra da başını yukarı kaldırıp gökyüzüne baktı. Tam o anda gördüm. Kelebekler bir araya gelmiş, gökyüzünde rüzgarda savrulur gibi şekiller oluşturuyorlardı. Gündüzleri kuşların grup halinde hareket etmeleri gibi ama daha ürkütücü bir görüntü oluşturuyorlardı. İsmail biraz sonra içeri girdi. Ben bir süre daha kelebeklerin uçuşmalarını seyrettim. Bir uğursuzluğun habercisi gibiydiler. Bir an gözlerimi gökyüzünden ayırıp bahçeye baktım. Yerdeki delikleri görmeye çalıştım. Ama karanlıktan hiçbir şey görünmüyordu. Etrafa bir göz attım. Sanki bütün kelebekler sözleşip gökyüzüne havalanmışlardı. Birkaç tanesi dışında sağa sola konmuş bir kelebek göremedim. Hazır hava onlardan bir nebze arınmışken bahçeye inip bakmak istedim. Etrafımı sarmamaları için hiçbir ışık almadan bahçeye çıktım. Çitin kenarına doğru gelip orada gördüğüm deliğin üzerini elimle yokladım. Bir an için oradan kelebeklerin çıkacağını düşünmüştüm ama hiçbir hareket yoktu. Biraz sonra başıma ve kulağımın arkasına çarpmaya başladıklarında yine etrafa dağıldıklarını düşündüm. Ama başımı kaldırdığımda hala gökyüzünde hareket eden yığınları gördüm. Bir kısmı da etrafta uçuşmaya devam ediyordu. O sırada yerde parlayan bir şeyin hareket ettiğini gördüm. Elimle dokunarak ne olduğunu anlamaya çalıştım. Parmağımın etrafında hareketler hissettim. Bunun kelebekler tarafından sürüklenen bir çivi parçası olduğunu anladım. Garip bir manzaraydı. Çömeldiğim yerden kalkmak için hareketlendiğim sırada çardağın yanında bir dolgunluk olduğunu gördüm. Karanlık olduğu için tam seçemiyordum ama orada bir karaltı duruyordu sanki. Yerimden kımıldamadan ona baktım. Karanlıkta gözümün şekillendirdiği bir görüntü olduğunu düşünürken hafif yana doğru hareket ettiğini gördüm. Bir anda sıçrayıp içeri doğru kaçtım. Kapıyı arkamdan kilitleyip alttaki mutfağın penceresine koştum. Camın üzerinde kelebekler vardı ama yine de çardağın olduğu yer görünüyordu. İçerisi tamamen karanlıktı. Hiçbir ışık yakmamıştım. Dışarısı da öyleydi. Çardağın yanındaki karaltıyı seçebilmek için iyice gözlerimi o yöne doğru diktim. Hala net görünmüyordu ama orada bir şekil vardı. Karanlık bir şekil. Yüreğim ağzımda hareket etmesini bekliyor, az önce gördüğüm şeyden emin olmak istiyordum. Uzun bir süre, belki de birkaç dakika bekledim. Sonra karaltının çok yavaş bir şekilde yukarı doğru yayıldığını gördüm. Sanki bir şey doğruluyor ya da ayağa kalkıyor gibiydi. Sonra çardağa doğru eğilerek yön değiştirmeye başladı. O sırada karaltının tepesinde bir baş ve o baştan aşağı sarkan saçlar gördüğüme yemin edebilirim. Ama yine de tam manasıyla tanımlayabileceğim bir şey değildi. Belirsizdi. Karaltıyı bir beden olarak algılamaya çalışsam da görüntü bildiğimiz manada bir bedenden farklıydı. Baş ve saç detayı ise en fazla aklımda kalan şeyler. Sanki eğri büğrü bir şeklin üzerine ufak bir baş oturtulmuştu. Eğildiği sırada ise birkaç tutam saç hareket etmişti. O anda yere yığılacak gibi hissettim kendimi. Biraz daha bakıp emin olmak istedim. Ama bir daha hareket ettiğine şahit olamadan pencereyi kelebekler sarmaya başladı.
Kısa sürede görüş alanımı kapattılar. Üst kata koştum ve diğer pencerelere baktım. Hepsinin ardından tık tık sesler geliyordu. Kelebekler yine yayılmıştı ve sanki evin her yerini sarmışlardı. Gece boyunca uğultuları bütün evi sardı. O gece zar zor uyuyabildim. Ertesi sabah kalkar kalkmaz çardağın yanına koştum. Gece karaltıyı gördüğüm tarafa baktım. Tam onu gördüğüm yerde büyük bir delik açılmıştı. O anki stres ve korkuyla hemen içeriden malzemeleri alıp deliği kapatmaya çalıştım. İçini doldurup tamamen düzelttikten sonra İsmail'in evinden çıktığını gördüm. Çitin kenarına gelip kolunu tahtaya yasladı. Ona doğru yaklaşırken "Gece neler oldu öyle?" diye seslendi. "Bilmiyorum ama bahçede çok garip bir şey gördüm." dedim. İsmail de gece boyunca garip seslerin ve uğultuların evi sardığından bahsetti. Gördüğüm şeyi ayrıntılı olarak kimseye anlatmadım. Çünkü herkes benzer şeylerden bahsediyordu zaten. Söylediklerimi tuhaf karşılayacak kimse yoktu. Herkesin dilinden ortak bir düşünce dökülüyordu. Kelebekleri yönlendiren başka güçler olduğu. O karaltıyı bahçemde bir daha görmedim. Her gece onu gördüğüm yere bakıp kontrol ettim ama yoktu. Kapattığım delik ise açılmadı. Ama bahçenin farklı yerlerinde başka delikler çıktı yine. Söylentiler bir süre devam etti. İnsanlar konuşup durdu. Yaz sonuna doğru kelebeklerin azalmaya başladığı fark edilince heyecana kapıldık. İlaçlamalar süreç boyunca devam ettiği için sonunda işe yaradığını düşündük. Bir süre sonra tamamen kayboldular. Beraberinde getirdikleri etkiler de kayboldu. Her şey onlarla başladı, onlar gidince son buldu. Gerçekten de onları yönlendiren başka güçler mi vardı bilmiyorum. Bu felaketten kurtulduktan sonra bu düşünce komik gelmeye başladı. Ama o gece bahçede gördüğüm şeyi hala anlamlandıramıyorum. Belki de bütün bunların cevabını alacağım başka bir sefer daha olacak. Geçen seneden beri herkes normal hayatına döndü. İnsanlar rahatladı. Şimdi bahar dönemi ve daha bu sabah evin arkasında yeni delikler açıldığını fark ettim. Belki de bu hiç son bulmayacak.